Çekirdek dünyada giderek zorlaşan yaşam koşulları, iklim koşulları, çevresel faktörler gibi birçok nedenlerden dolayı artık neyi nasıl yapacağımızı karıştırıyor olabiliriz. Yediğimiz besinlerden soluduğumuz havaya, yattığımız yataklardan kullandığımız aletlere kadar her şeyin insan sağlığı üzerinde çok ciddi etkileri olduğunu bilim insanları da artık söylese de kendi ortamlarımızı oluşturmuş olduğumuz bu düzeni bozmak ve yenisini oluşturmak insanlar için çok zor. Özellikle besiyer ajanların insan faktörü üzerindeki etkisi gün geçmiyor ki ortaya çıksın. Artan nüfusun ve insanlığın sonsuz tüketim arzusu nedeniyle şu an dünya ortamında besiyer ajanlara olabildiğine zarar verilmiş durumda. Hatta insanlara hiç tahmin edilemeyecek şekilde yapay yiyeceklerle beslenme ile alakalı sıkıntıyı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Yani aslında insanlar yaşamak için yemek yemeyi tercih ediyorlar artık. Zevk için değil. Tabii Aksel Motu Bilgelik Öğretisi'nde zevki çok farklı açılardan ele alıyoruz ama yine de içinde bulunduğumuz ortamda dünya insanı zevk alarak yaşamayı arzu etmekte. Yaptığı her işte mutlu olmayı arzu etmekte. Mutlu olma isteğiyle aslında birçok arayışını da sürdürmekte. Bakın, dünya insanı kendi formunu idame ettirmek için aslında yemek yer. Neden? Kullandığımız bu robotik kalıp aynı bir makine gibi işlerlik gösterir. Hani arabanıza benzin doldurmak gibi düşünün. Benzin doldurmazsanız bu araç yürümez. Yanlış benzin veya yanlış ürün kullanırsanız, mesela LPG kalkıp da benzin koyarsanız yine çalışmaz. Veya motorin kullanacakken petrol kullanırsanız yine bir şey olmaz. Yanlış çalışır veya zarar verirsiniz araca. Aynı kendi kullanmış olduğumuz robotik kalıplara sağlıksız bakarsak, sağlıksız beslenirsek veya onu rencide edecek davranışlar içerisinde olursak bu formumuz zarar görür. Peki insan bu kullandığı formu niçin kullanır? Aslında buradaki insandan kastım bu robotik kalıpla devrilen bilinç. Bilinç bu robotik kalıbı niçin kullanıyordu? Kendi doğal sağlıklarının genel karakterine göre sahip olmuş oldukları hasletler ve keyfiyetleri çekirdek dünyada yaratıya geçirmek amacıyla aslında robotik kalıpları kullanıyordu. Sadece insan robotik kalıp kullanmıyor biliyorsunuz. Bugün bir bitki türünde de, hayvan türünde de yine bilincin varlığından bahsedebiliyoruz. Mikro uydu sistemin icabları doğrultusunda çekirdek dünyada bu şekilde beden kazanan evrim türlerinin yaşamış olduğu ortamsallıkta yine evrim türlerinin birbirlerine müdahalesiyle bozuluma uğrayabilmekte. Bitkinin bozuluma uğraması, hayvanın bozuluma uğraması direkt insana etki ediyor. Peki bitkiyi veya hayvanı bozuluma uğratan faktör nedir? İnsan faktörü. Hepsi bir zincirin parçası. Biri diğerinden etkileniyor. Biri bir diğerinin yaptığından da etkileniyor. Peki bu ilk ne zaman ortaya çıktı biliyor musunuz? Çekirdek Dünya'nın varoluş programını size derslerimizde sıkça bahsettik. Çekirdek Dünya kendi seyir programının icabları doğrultusunda varoluşunu gerçekleştiriyor. Bu varoluşun akabinden de yaratılışını gerçekleştirecek. Yani genel evrimsel statüdeki tüm faaliyetlerin olmasının hakkını verdikten sonra çekirdek dünya kendi varlığını yaratı planına geçirecek. Kimlerle? Varlığında yaşadığı bilinçlerle. Bu amaç doğrultusunda çekirdek dünya milyar senedir bu uzay zaman döneminde kendi varlığını idame ettiriyor. Element, bitki, hayvan türleri de kendi varlığını yaşıyor. Ve doğal evrimsel süklüste, genel evrimsel süklüste ortaya çıkan yeni türlerin insansal faktöre dönüştürülmesi aşamasında göksel bir müdahale var demiştik. Bu döneme ne olarak adlandırdık? Atlantia. Atlantia Kıvılcım Medeniyeti sırasında tanrısal özlerin kendi özgür iradeleriyle vermiş oldukları kararlar neticesinde çekirdek dünyadaki mikro uyduları üzerinde sadece bir defaya mahsus olarak müdahale edilme hakkıdır aslında Menedesser Krionik. Bu amaç doğrultusunda çekirdek dünyada evrim türleri üzerine teknolojik tasarrufları yapmakla sorumlu olan
evrimsel enerjileri devreye sokmakla yükümlü olan Andromeda Galaksi Yıldız Kutbu Komiteliği olarak da bilinen Galaktik Konfederasyon tarafından çekirdek dünyaya teknolojik uzmanlar gönderilmiştir. Bu teknolojik uzmanların görevi, demin de belirttiğim gibi, çekirdek dünyadaki insani formdaki prototipleri DNA sarmallarını yükselterek evrimsel siklüste bir sıçrayışı sağlamak. Sadece bir defaya mahsus. Bunu yaptılar. Bunun neticesinde bazı hadiseler yaşandı. Homurdanma veya kıllı yapılara sahip olan bu insanımsı türe humanoid ifadesini veriyoruz. Bu humanoidin üzerinde öyle tadilatlar yapıldı ki Atlantia döneminde 7 tane merkez oluşturuldu ve Aden diye ifadelendirildi bu merkezlere. Bu laboratuvar karakterli bir merkezdi. Doğal bir yaşam ortamı oluşturuldu. Hatta şunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bildiğimiz laboratuvar gibi değil. Ama orada yaşayanlar laboratuvar olduğunu da bilmiyordu. Ama 7 aşamalı bir laboratuvar sistemiydi o Aden denilen bölge. Bu 7 aşamada varlıkların üzerinde tadilatlar yapıldı. Ve humanoid karakterli evrim türleri Humanoia karakterine çevrildi. Humanoia karakterli bu türlerin DNA sarmalı 12 sarmalı DNA faktörü. Bu faktöre sahip bilinçler daha sonra Atlantis döneminde, tabii ki Atlantia'daki sapmayı hesaba katalım. Atlantia döneminde yine Sirius'a ait birin oğullarından oluşan bilimsel rahip ve rahibelerin yine etkinliğiyle üzerinde çalışmalar yapıldı. Belial oğulları üzerinde de, Belial oğulları olarak bilinen bilimsel rahip ve rahibeler üzerinden de tadilatlar, çalışmalar devam etti. Kimler üzerinde? Evrim türleri üzerinde. Birinin oğlu Sirius'a aitti. Belial oğulları ise Orion'a ait bilimsel rahip ve rahibeler topluluğu olarak biliniyor. Bunlar ne yaptılar? Evrim türleri üzerinde çalışmaya devam ettiler. Bitkisel evrim türlerinde çalıştılar. Hayvansal evrim türü üzerinde çalıştılar. Dünyanın yüzeyinde bulunan insansal türler üzerinde de çalıştılar. Hatta inanın 12 sarmal DNA faktörüne sahip bilinçler üzerinde de çalışma yaptılar. Yani Humanoia üzerinde de çalışma yaptılar. Bitkilerin dedim, hayvan, insan dedim. Tabii ki evrim türlerinin içerisinde elementsel aşamada da çalışmalar yaptılar. Birazdan onlara da değineceğiz. Evrim türlerinde yapılan bu çalışmaların bir kısmı giderek hiç de hoş olmayan doğal evrimselliğe karşı bir yapılaşmaya götürdü insanları. Yani mutasyona ve deformasyona, sonra dejenerasyona kadar gitti bu. Evrim türlerinde sapma hadiseleri ortaya çıktı. İlk sapmalar o dönemde ortaya çıktı demeye çalışıyorum aslında. Ve bitkiler bakıyorsunuz kendi doğasal ortamlarından farklı bir şekilde yaşamaya başladılar. Kime ait? Kendi kutbiyetine ait oldu artık. Hangi kutbiyet? Onun üzerinde tadilat yapan grup neyse o gruba göre. Yani mesela Belial ise Belial'in üzerine ki bozunun frekansı Belial oğulları üzerinden devreye sokuldu. Hayvan türleri üzerinde de öyle. İnsan türleri de ne yaptılar biliyor musunuz? Yeni bir şey keşfediyormuş gibi o türleri, insansal türleri kandırdılar. 12 sarmalı DNA faktöründen 2 sarmalı DNA faktörüne kadar düşürdüler. Tabii bunu hemen yapmadılar. 5 sarmalı DNA faktörü oldu, 6 sarmalı DNA faktörü oldu, 7 oldu, 8 kademe olarak düşürdüler. Ve bazılarının bu düşük sarmalları bıraktılar. 5'te, 6'da, 7'de. 2 sarmal DNA faktörünü indirdiklerinde dediler biz insansal evrim prototiplerini, çünkü kendilerinin de deneyim yapma ihtiyacı var ya insani evrim türleri üzerinde. 2 sarmala kadar indirdik mi biz burada deneyim yapabiliyoruz. Evrimimizi de yapabiliyoruz. Kim için konuşuyorum? Şu an Belial için konuşuyorum. Yani Orion'a ait bir topluluktan bahsediyorum. Bu topluluk bu türler üzerinde 2 sarmal DNA faktörünü düşürdü ya, beyinleri dahil olmak üzere tüm bedenlerini kontrol edebilir hale geldiler. Ve onlara istediklerini yaptırabildiler. Bu aşamaya gelene kadar insanı bitkiyle, insanı hayvanla kırdılar. Yani hibritlediler. Genleriyle oynadılar. Düşünebiliyor musunuz?
Ne kadar korkunç şeyler yapılmış. Şu anda günümüzde de pek farklılık yok aslında. Atlantis'in dejenerasyonuna ait hareketler bugün de devreye sokuluyor. Sadece şu an dünya nüfusu biraz daha kalabalık. Ve dünya nüfusu biraz daha sapmaya meyilli. Neden? Geçmişteki bilinçler, çekirdek dünyadaki bilinçler, çekirdek dünyaya ilk giren türler olarak daha deneyimsiz diyelim. Çünkü ilk defa o dünya ortamına girdiler. Ama şu an böyle mi? Şu an yeryüzünde, yani çekirdek dünyada enkarne olan bilinçlerin çoğu birden fazla çekirdek dünyaya enkarne olmuş evrim türleri. Yani deneyimli kavram oluşturma yönünde daha çok etkinlik göstermişler. Kademe atlamışlar. O yüzdendir ki şu anki evrim türlerinin sapkınlığı geçmişteki sapkınlığa göre daha tehlikeli diyebiliriz. Bir tanesi varoluşun başlangıcı olarak düşünelim ve yaratılışa giriş olarak düşünelim hatta. Şimdiki ise o yaratılışın ilk aşamasının bitmesine, yani bir üst yaratığa geçme aşamasına, yani anasat döneminden bahsediyorum. Topluca uyanışların olacağı süreçten bahsediyorum. Bu döneme kadar insan geldiğinde sahip olmuş olduğu deneyimsel aktiflik planına bakıldığında bilinçlerine, yani deneyim uydularına, yüksek benliklerine muazzam bir etki kazandırmışlar, yetkinlik kazandırmışlar. Çekirdek dünyada yapmış oldukları deneyimlerle. Şimdi günümüzdekine baktığımızda bakın ne yaptılar? DNA'larla oynamaya başladılar. GDO dediler. Halbuki insanın DNA'sını yiyeceklerle bozmaya başlamasalardı doğal evrimsellikte tüm bilinçler birbiriyle uyum içerisinde yaşayabilirdi. Elementsel aşamada biz doğanın dengesini bozduk mu? Bozduk. Nasıl yaptık bunu? Kullandığımız teknolojik aygıtlardan çıkan radyasyonlardan tutun da, parfüm, deodorant gibi şeylerden tutun da, kimyasal malzemelerden tutun da, hepsi doğanın dengesini bozdu. Atmosferi, stratosferi, hidrosferi tek tek bozdular. Mutasyona uğratmaya doğru gitti bu. Bununla da kalmayıp, insan hani dersin başında söylediğim gibi besiyer ajanlar üzerinde de yaptılar mı bu çalışmayı? DNA'sıyla oynanmış GDO'lu yiyecekleri insana gelmeden önce hayvana tüketirsen ne olur? Hayvanın DNA'sını bozarsın. Bitki ve hayvanı tüketen insan ne olur? Kendi DNA'sını bozuluma uğratır. Bakın o kadar ilginç bir şey ki zaten şu an kullanmış olduğumuz form belli bir mutasyona uğramış form. Neden? İki sarmalı DNA faktörü sahibiz. Doğru mu? İki sarmalı DNA faktörü sahip bir bilincin kullanmış olduğu form orijinal form mudur? Hayır. Hayır. Atlantia döneminde istenilen form bu değildi ki. Bozuluma uğratıldı da iki sarmala düşürüldü. Şimdi DNA'sıyla oynanmış bitki türleri üzerinde gıdalanmayı sağlayan insan, yine DNA'sıyla oynanmış hayvansal türün üzerinde gıdalanmasını sağlayan insan kendi DNA'sını daha da bozuluma uğratıyor. O zaman ne olacak? Bozuluma uğramış bir şeyi daha da bozacaksınız. Yani deformasyonu bir üst seviyeye, mutasyonu bir üst seviyeye getireceksiniz. Dejenerasyonlaşmaya doğru gider. Ve nitekim de evrim türlerine baktığımızda, bitkisel evrim türlerine baktığımızda, hayvansal evrim türlerine baktığımızda kendi doğasallıklarına ait hiçbir şey göremiyoruz DNA'sıyla oynanan. Baktığınızda evet bu derseniz mesela elma ya bakarsınız domates. Ağzınıza alıyorsunuz, tat yok. En basitini köyde yaşayanlar bilir. Köyde yaşayan insanlar kendi yetiştirdikleri canlıları yerler. Bitkilerde de öyle, hayvanlarda da öyle. Tavuk mesela. Kestiniz. Köydeki yediğiniz tavukla şehirde aldığınız, marketten aldığınız tavuk arasında tat farkı yok mu? Dağlar kadar fark var. Sütün tadı yok mu? Pastörize edilmiş diyorlar. Dağlar kadar fark var. Değil mi? Bunlar neden? DNA'sı oynanmıyor. Doğal ortamda doğal koşullara tabi olarak yaşıyor. Köylülerin hiçbirisi kalkıp da hayvanları kafeslerde yetiştirmiyor. Salıyorlar o doğal ortamı. Orada böcek yiyor, bitki yiyor. Ne ihtiyacı varsa hayvan onunla besleniyor. Çünkü her birinde bir program var. Hayvanın kendisinde bir program var. Bitkinin kendisinde bir program var. Aynı insanlığa verilen programlar gibi.
Şimdi sera ortamlarında turfanda denilen şekilde yiyecekler üretiliyor. Bakın ben de tüketiyorum. Ben de bu ortamda yaşıyorum. Ben de aynı koşullara tabiyim. Ben de aynı durumdan şikayetçiyim aslında. Sadece farkındalık oluşturmak adına söylüyorum. İnsanın doğal hakkı olan doğal beslenme sanki ekstra bir lüksmüş gibi insanlara servis ediliyor. Ve insanlar doğal olarak beslenemiyorlar. Diyeceksiniz ki sağlıksız olmanın dışında doğal beslenmemenin ne gibi sıkıntısı olabilir? Bakın insan zaten yüzyıllardır çekirdek dünya sahnesinde. Kendi karmalarıyla oluşuyor. Onlarla boğuşuyor. Siz bir de buna doğal olmayan bitkileri beslerseniz ne olur? DNA'sı bozuluma gider. Beyin bozuluma uğrar. Hücreler bozulur. Değil mi? DNA bozulursa hücreler bozulursa, beyin bozulursa beden öyle gider. Hastalıklar nasıl çoğaldı sanıyorsunuz? Çeşit çeşit hastalıklarla boğuşuyor insanlar. Ve tedavi edilemiyor deniliyor. Neden? Türler çünkü yok edilmeye çalışılıyor ve bozuluma uğratılmaya çalışıyor. Amaç, kendi amaçlarına uygun şekilde oluşturacak türlere ihtiyaç duyulduğu için. Yani aslında kendilerine köle arıyorlar.